26 Eylül haftasına merhabalar kıymetli dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Mutlu bir hafta, mutlu bir pazartesi günü diliyorum. Kanalımıza yeni abone olan, aramıza yeni katılan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ve beni hiç yalnız bırakmayan, devamlı destek olan siz sevgili takipçilerim, değerli dostlarım, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bugün yine beni yalnız bırakmadığınızı biliyorum. Evet arkadaşlar, bugün pazartesi, 26 Eylül pazartesi. Bu geceye ilk saatlerinde 00:54'te Terazi burcunun 2 derecesinde bir yeni ay yaşanıyor ve haftaya ve gelecek haftaya da zaten damgasını vuracak. Şimdi bugün ve yarın aslında Güneş ve Ay birlikte ilerliyorlar. Terazi burcunun ilk derecelerindeler. Türkiye için önemli. Önce bugün onunla başlamak istiyorum. Çünkü bizim Türkiye haritasında Mars'ı Türkiye'nin Terazi burcunda ve 7 derece Terazi burcunda. Bu yeni ay 4 derece Oğlak'la bizim Mars'ımızın üzerinde doğdu. Tabii şimdi ilerledikçe Güneş orada kavuşum yapacak ve tabii bir Mars'ın üzerinde gerçekleşen bir gökyüzü olayı da ülkenin içinde ülke savunmasını ilgilendiren konular, işte dış kültürler, dış etkilerle olan mücadelemiz, sınır komşuları, bunlarla ilgili gelişmeler. Burada mücadelenin artacağı bir savunmanın aslında diyelim ya da artacağı bir süreç. Türkiye çok önemli bir ülke, dünya ülkeleri arasında da sorunları diplomasiyle çözmek, eşitlik, adalet, hak, hukuk gibi konuları temsil etmek, buralarda başarılı olduğumuzu ifade ediyor. Ancak tabii burada bir yeni ayda doğduğu için dolayısıyla demek ki bu alanda bir yeni bir kavram oluşacaktır. Özellikle tabii ki bu Yunanistan konuları, Yunanistan sınırında olan hareketlilikler, şimdi 12. evimizden bir transit Mars geçiyor. Ülkeyi derinden, arka plandan karıştıran gizli düşmanlıklar, sinsice yapılan düşmanlıklar aslında diyelim. Çok güncel, çok gündemde. Allah tabii ki korusun inşallah bizi, ülkemizi, devletimizi, askerimizi. Fakat burada hani Türkiye'nin de bir hamle yapma olasılığı var gibi gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten hani Mars zaten 4. evde, ülke içinde de hep bir heyecan, hep bir mücadele, halk arasında da yani ülkede yaşayan tüm hepimiz için bu böyle bir enerji veriyor. Gün boyunca da bugün ve yarın bu konular daha fazla konuşulacak, görüşülecek ve ülkenin kendi temel iç işlerini de ilgilendiren konular yine çok fazla konuşulacak. Şimdi arkadaşlar bugün Ay, Güneş, Terazi burcunda ilerlerken tabii ki bizim gündemimiz ilişkiler, adalet, eşitlik, diplomasi, hukuki süreçler. Bunlar gündemimizde olacak. Terazi olunca tabii ki güzel bir adalet sistemi, eşitlik, sorunları anlaşarak, konuşarak, diplomasiyle halletmek, çözmek gibi düşünebilirsiniz. Yeni başlangıçlar da bu alanda olacak ama şimdi Mars da uzun bir süre gizlilik alanı dediğimiz alanda. Yani böyle bir şeyleri ifşa etme, bir gizli olan konuları ortaya çıkarma, gizli düşmanlıklar, sırlar ve uzun bir sürede burası ifşa olacak gibi duruyor gerçekten. Devletin iç işleri ve özel alanı aslında diyelim. Böyle devamlı kurcalanıyor sanki. Bu anlamda gerçekten enteresan etkiler alıyoruz. Ama diğer yandan da mesela ülke içerisindeki suçlular, suç oranları, mafyavari olaylar, mafya ile yani yeraltı dünyası diyelim. O alan o kadar güçlü ki arkadaşlar, özellikle bundan bir ay sonra Mars burada retro yapmaya başladığında bunlar daha sanki enteresan hale gelecektir. Ama bu hafta boyunca yani 26 Eylül 2 Ekim haftası boyunca Merkür retro olduğu için, Mars'ı da Merkür yönettiği için bu hafta sonuna kadar burada Merkür retrosu bazı konuları tekrar böyle tekrar açığa çıkartacak. Bizim özel hayatlarımızda da şunu söyleyebilirim. Bizim mücadele ettiğimiz konularda sanki bir tarafta hani şöyle derler. Bir yandan bir şeyleri düzeltmeye çalışırken diğer yandan fazla müdahale edememek. Bir durmak gerekiyor. Neden? Çünkü sanki orada bir çok fazla kurcalanmasını istemediğiniz başka şeyler çıkabilir. Başka konular olabilir. Hani orada bir kısıtlanma söz konusu oluyor. Bir özgürce, rahatça diyelim
hareket etme olasılığımız mantık olarak, yani düşüncelerimizde böyle. Yani yoksa normalde şu anda Mars retro değil, özgürce hareketini sürdürebiliyor ama Merkür'ün retro olması eski konuları düşündürüp şu an ortaya çıkarma aşamasında, ki bu bizim özel hayatımızdaki ilişkilere de böyle yansıyacak. Mesela şimdi terazi yeni ayında ilişkiler, ilişkilerdeki, eğer varsa tabii ki bu arada arkadaşlar, hani bazı problemli yanlar, işte biri birini bir yerden vurmak istiyor, yani bel altı çalışıyordur ve çok önemli fırsatlar yakalayabilir ve akıl ve mantık, aslında mantıkla düşünce savaşları var burada. Yani aklıyla, fikriyle savaş verir, mücadele eder karşı taraf. Yani bir hainlik peşindedir. O yüzden siz de, yani biz de burada aklımızı, mantığımızı kullanmamız gerekiyor. Her alanda mantık burada çok 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 önemli. Fiziksel güçten ziyade bir satranç oynadığınızı düşünürseniz eğer, çok iyi hamleler yapmak üzerine planlamalısınız. Bugünkü gündemi diyelim. Bugün ve bu haftaki gündemi. Şimdi arkadaşlar, onun yanı sıra şimdi evet, ilişkiler gündemimizde Koç burcu tam karşısında ve bugün açıları geldiğimde, bugün sabah 08:48'de Mars'ın Satürn'e bir üçgeni var kıymetli dostlar. Mars-Satürn üçgeni hava grubunda bu arada. 18-19 derecelerde hava gruplarında yerleşim olan arkadaşlar mutlaka etki alacaktır. Düşünceyle hareketlerin birlikte senkronize hareket etmesi gibi düşünebilirsiniz. Bir şeye hamle yapmak, bir şeye girişmek, hayata geçirmek için çok heyecanlı ve istekli bir enerji bu. Bir amaca ulaşmak, bir hedefe, bir niyete kilitlenmek, karar vermek. Ondan sonra mesela bu evlilik ve ortaklıkla olan ilişkilerimiz için de çok güzel bir durumdur ve kişiyi harekete geçirir. Yani böyle bir hareketlilik söz konusu. Satürn'ün desteğini alan bir Mars dayanıklıdır, kararlıdır, samimidir. Böyle düşünebilirsiniz. Dolayısıyla böyle çok önemli işlerde, girişimlerde bulunmak, eyleme geçmek için gayet güzel değerlendirilebilecek bir açı arkadaşlar. Şimdi gündem terazi olunca yönetici gezegen Venüs Başak'ta ve Merkür retro ile birlikte. Şimdi düşünceler eskide, geride, geçmişte, arkamızda bıraktıklarımızda, daha önce yaptıklarımızda, oralarda işte taşlar geziyor. Oralarda bazı hatalar, yanlışlıklar veya işte tekrar geri dönme, benzer konulara başlama gibi durumlar olacak. Zaten hani yine etkisi de böyle. Biraz geçmişe uzanıyor. 2003 yıllarına hatta uzanıyor. 2003 yıllarında devreye giren, hayata girmiş önemli konulara benzer şekilde hareket ediyor. Ama benim nacizane tavsiyem bu Merkür Retro Venüs'te olan Başak'taki seyahati. Bu yeni ayda evet geçmişi tetikliyor, geçmişi getirecek ama yani Mars da çünkü retro yapacak uzun bir süre. 2003'ün 2003 Ocak ayının 20'sine kadar biraz geçmişten uzak durmakta fayda var arkadaşlar. Öyle tavsiye ediyorum. Şimdi bugün evet, adalet, eşitlik, diplomasi, güzellik, estetik, aşk, ilişkilerde uyum gibi kavramlar, hukuki süreçler bu arada hayatımızda devrede olacak ve bilhassa da gizli konular, gizli ilişkiler, biraz daha böyle sanki önceye dayanan konular ortaya da çıkacağını söyleyebilirim. Bugün bizim için faydalı olacak saatleri söyleyeceğim arkadaşlar sizlere. Bugün 11:48'de 12:48'e kadar önemli işlerimizi kullanabiliriz. Niyet edebiliriz, girişebiliriz. Bazı merak ettiğimiz konuları araştırmak ve ortaya çıkarmak için de harika bir fırsat olduğunu söyleyebilirim. Sağlığımızla ilgili konular, özel hayatımızla ilgili konularda fırsat veren daha iyi niyetli bir zaman dilimi bence değerlendirin. 18:48-19:48 saatler arasında yine uyumlu, güzel, şanslı hatta diyebileceğim bir saatimiz var. Biraz nasıl diyelim, Merkür retro olduğu için düşünceler hep geriye gidiyor. Hep nostaljiye dayanıyoruz tabii ki. Özellikle iş hayatımızda, günlük hayatımızda mesela Başak 6. evi temsil ettiği için sağlıkla ilgili konular, evcil hayvanlarımız, evcil hayvanlarla ilgili konular, bu alanlarda kullanabileceğiniz çok güzel bir saat.
Özellikle işle ilgili problemi olan, çalıştığı yerlerle ilişkisi zor olan mesela bir arkadaşsanız eğer, böyle bir durumda bu saati kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bugün dikkat ettiyseniz tüm vereceğim özel, o bizim için değerli başlangıç yapmak, harekete geçmek veya sevdiklerimizle değerlendirmek istediğimiz saatler hep 48 ile bitiyor. 11.48, 12.48, 18.48, 19.48, 01.48, 02.48. Bu 48'in ne anlamı var? Numeroloji ile ilgilenen arkadaşlar bence araştırın. Bu 48'de ne var bugün? Açıkçası ben ilgilenmediğim için bilmiyorum ama şu an size anlatırken birdenbire fark ettim ve size aktarmak istedim. Mutlaka vardır aranızda. Şu 48 ile ilgili bir bilgisi olan varsa bence araştırsın ya da yazsın yayının altına. 01.48, 02.48'de bugünün 3. saati. Özellikle romantizm için ilişkilerimizi kullanabiliriz. Güzel gelecek fırsatları getirebilir. İş ilişkileri, iş toplantıları için verimli bir saat. Değerlendirin. Bugün gün boyunca arkadaşlar hayatımızda önemli konularda başlangıçlar yapmak için değil de biraz daha plan yapmak, hayal etmek, altyapısını oluşturmak için kullanabilirsiniz. Yeni ay yeni doğdu. Biraz ışığının görünmesi lazım. Başlangıçlarınız için 1-2 gün daha beklemenizi öneriyorum. Çünkü ayın ışığı biraz büyüsün, biraz görünür olsun ki bu hem astrolojik olarak hem aslında tüm takvimlerde de böyle geçer. Biraz gökyüzündeki ışık fazla olması lazım. Gökyüzünün ışığı ne kadar fazlaysa bizim hayatımıza o kadar iyi yansır. Dolayısıyla şu an karanlık ayın fazı ve gökyüzünde hiç ışık yok. Sevgili arkadaşlar, ayın ışığı büyümesi demek bizim işlerimizin, hayatımızın, gönlümüzün, ruhumuzun da daha rahat büyümesi ve ilerlemesi anlamına geliyor. Sevgili dostlarım, güzel bir gün diliyorum, güzel bir hafta diliyorum. İnşallah her şey iyi olur, güzel gider. Venüs bu arada artık 27 derecelerde arkadaşlar. 29'unda terazi burcuna geçecek. Sabırsızlıkla bekliyorum ben de Venüs'ün terazi burcuna geçmesini. Bu hepimiz için iyi olacak. Sağlık olarak iyi olacak, şans olarak, para olarak, ilişkiler anlamında hepimiz birazcık rahat edeceğiz. Ne zamana kadar? 23 Ekim'e kadar. Evet, kendinize iyi bakın. Mutlu bir gün diliyorum ve şu an beni izleyen, yayınım şu ana kadar izleyen siz sevgili, değerli arkadaşlarım, hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.